Herkese merhabalar. YouTube kanalımın ilk videosunda sizlerleyim. Daha önce Instagram'da Kayhan'ın Atölyesi olarak yayın yapıyordum. Küçük Reels videolarım oluyordu. İlk defa böyle uzun bir kayıt olacak. Ben de çok heyecanlıyım. İnşallah çok verimli bir kayıt olur. Tabii ki konumuz ahşap. Videoların devamında da ahşabı çok iyi tanımamız gerekiyor. Bunun üzerine çok konuşmalar yapacağız. Ahşap atölyemizi nasıl kuracağımızı, kurduğum ahşap atölyedeki tecrübelerimi sizlere aktarmak istiyorum. Ahşabın türlerini, ağaç çeşitlerimizi, onları tanımamız lazım. Ağaç yapısını tanımamız lazım ki daha verimli çalışmalar yapalım. Tabii ki ahşap sıcak bir malzeme, ona bolca dokunacağız. Onu hissetmemiz gerekiyor. Güzel ürünler çıkması için ahşapla bolca temas etmemiz gerekiyor. Bunları konuşacağız. Başlangıçta ise benim özellikle vurgulamak istediğim belki de ahşap sanatı veya ahşap zanaatını tanımını yapmak istiyorum. Sanatla zanaat arasındaki karmaşanın nerelerde nasıl konuşuldu, şu anda ne durumda, bunların üzerinden bir geçelim diyorum. Konumuz zanaatın sanata dönüştüğü yer. Sanatlar ve zanaatlar anlamına gelen Arts and Crafts hareketi 19. yüzyılın sonuna doğru İngiltere'de ortaya çıkan büyük bir akım. Endüstri devriminin sosyal, ahlaksal ve sanatsal karmaşasına bir karşı çıkış olarak doğmuştur. Bu hareketin önderi de William Morris'tir. Victoria döneminin ucuz ve kötü seri üretim mallarının niteliksizliğini vurgulayarak geçmişin el sanatlarına dönmeyi amaçlamıştır bu akım. Ancak sonuçta geleceğe yön veren tasarım atılımlarını geliştirmiştir. El sanatlarını yeniden canlandırma çağrısı, malzemeye sadık kalmak, işlevsel nesneleri güzel yapmak, tasarımın işleve uygun olması gibi ilkeler sonraki nesillerce sanat ve el sanatları değil, sanat ve endüstriyi birleştirme adına uyarlanmıştır. Sonraki akımlardan olan Bauhaus akımı ise sanatçının aynı zamanda birer zanaatçı olduğunu savunur. Bauhaus akımının temelinde ise sadelik ve işlevcilik vardır. Evet, wabi sabi, daha önce duydunuz mu bilmiyorum. Japon estetiğinde geçiş ve kusurun kabulü üzerine odaklanmış bir dünya görüşüdür. Yani mükemmel olmayanın güzelliğini aramaktır. Geleneksel Japon estetiğinde wabi sabi, geçiciliğin ve kusurluluğun kabulüne odaklanan bir dünya görüşüdür. Wabi sabi de estetik, doğası gereği kusurlu, süreksiz ve eksik olan güzelliği takdir etme olarak tanımlanır. Eğer bir nesne veya ifade içimizde sakin bir melankoli duygusu ve manevi bir özlem uyandırabiliyorsa o zaman bu nesnenin wabi sabi olduğunu söyleyebiliriz. Richard Powell'a göre ise wabi sabi 3 basit gerçeği kabul ederek özgün olan her şeyi besler. Hiçbir şey kalıcı değildir, hiçbir şey bitmiş değildir ve hiçbir şey mükemmel değildir. Kusurlu olanı kucaklayan Japon estetiği aynı zamanda bir nesnenin kullanımından kaynaklanan aşınma izlerine de değer verir. Dijital kültür çağında dijital sanat da tıpkı wabi sabi felsefesinde ve kintsugi sanatında olduğu gibi bozulmaları, hataları ve kırıklıkları kucaklar. Sanatın tanımını yaparsak, bir duygunun, tasarımın, estetik bir kaygı ile dışa vurumunda, anlatımında kullanılan yöntemlerin tümüdür sanat. Bu yöntemlerle ortaya konulan üstün yaratıcılıktır. Peki zanaat nedir? Zanaat, marangozluk, demircilik, kuyumculuk, terzilik gibi meslek olarak yapılan ve pek çok dalları bulunan deneyim ve ustalık gerektiren işlerdir.
El becerisi ve malzeme bilgisi isteyen bir iştir zanaat. Bu tür mesleklerin erbabına da zanaatkar denilir. O zaman marangozluk tanımımızı şöyle yapabiliriz. Ağacın doğal haliyle ya da makineyle işlenmiş haliyle alınıp kesme, biçme, zımparalama gibi işlemlerden geçirilerek nesneleri ortaya çıkarılmasına diyoruz marangozluğu. Bu işi yapanlara da marangoz tanımını yapıyoruz. Marangozluk ağaç işleme zanaatıdır. Marangoz tabii ki ahşapla çalışıyor. Peki ahşap tanımı nedir? Ahşap canlı bir organizma olan, ağaçtan elde edilen lifli dokuya sahip organik esaslı bir malzemedir. Ahşap atölyenizde bunu her zaman yaşayacaksınız. İşte ahşap atölyem var diyeceksiniz. Ha, tahta mı yapıyorsun? Odun mu? Kereste mi? Şimdi bu tanımlara da bakalım. Ahşap tabii ki bizim ana başlığımız. Tahta nedir? Tahta türlü işlerde kullanılmak üzere uzun, enlice, kalınlığı az ve düz olarak biçilmiş ağaç parçalarına diyoruz. Peki odun nedir? Odun yakacak olarak kullanılmak üzere kesilmiş ağaç parçalarıdır. Kereste ise ham maddesi ağaç olan yapılarda, inşaatlarda, sanayide ve daha pek çok alanda kullanılan belirli ölçülerde tomruklardan kesilen ahşap malzemeye kereste diyoruz. Ağacı bir eşyaya dönüştürmek için emek sarf ettiniz. Bence bu ahşap işçiliğinin yani marangozluğun tanımıdır. Eğer eserinizden birini satarsanız artık amatör konumunuzu kaybediyorsunuz ve kendinizi marangoz olarak adlandırabilirsiniz. O zaman haydi hep beraber ahşap atölyemizi kuralım ve içimizdeki cevheri ortaya çıkaralım.